Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hapishane işini oluklu bir şekilde nasıl öreceğiz onu öğreteceğim. Şu şekilde bakın bunu nasıl öreceğiz ve sonra ortalarına neler dikebiliriz o boş kalan kısma onları öğreteceğim size. Benim 2 tane sizler için hazırladığım bileklik var. Bakın bunlar şu zincir kristal dediğimiz kristallerden koydum. Bunlar 3 milim zincir kristaller. Sizler eğer daha büyüklerini bulursanız arkadaşlar o zaman bu kanalı genişletmeniz gerekiyor. En uygunu 3 milim zincir kristal. Bunlar renkli boncuk malzemeleri satılan mağazalarda bulabilirsiniz. Evet, şimdi öncelikle malzemelerimizi yeniden bir bakalım neler gerekiyor. Altın başağın altın başağın dantel ipi bu arkadaşlar. Dantel ipini kullanıyorum. 50'lik bu. 70'lik de kullanabilirsiniz ama daha ince oluyor. 50'liği tavsiye ediyorum. Daha kolay örersiniz. Evet ve ipe dizili kum boncuk 11.0 bu 11.0 ipe dizili kum boncuk arkadaşlar. Bu 19 santim 19 santim için aşağı yukarı 80 santime yakın zincir kristal gidiyor. Yani 19 için siz 19 santim için arkadaşlar 80 santim ya da 1 metreye yakın alın. Hani çünkü bileğinizin kalınlığına göre değişecektir. Evet 19 santim için diyoruz. Yine 80 santim zincir kristal gerekiyor. Peki başka bir şey dikebilir miyiz bunun arasına? Bunu böyle arasına dikeceğiz. Şu şekilde nasıl yapıyoruz onları göstereceğim size. Başka ne yapabiliriz? Böyle filoş ipler var arkadaşlar. Filoş ip dikebiliriz. Yine şu şekilde aralarına böyle bir filoş ip geçirebiliriz. Ve bunları hafif hafif tutturarak nasıl yapacağınızı göstereceğim ben size. Bunu dikebiliriz bu şekilde. Veyahut başörtü kenarlarına yaptığınız oyalar var. Oyaları buraya dikebiliriz. Hani farklı fikirler veriyorum size. Şu şekilde böyle. Bunu yine nasıl yaparsınız onları göstereceğim. Hafif hafif tutturarak böyle bunları dikebiliriz. Şu şekilde bakın değişik sizlerde daha güzel oyalar olabilir. Onları dikebilirsiniz. Böyle. Veya aklınıza gelebilen güzel deriler yerleştirebilirsiniz buraya. Yani şu an için benim elimde bunlar var. Onları gösteriyorum size. Şimdi bu oyuntuyu nasıl yapacağız? Onu öğreteceğim. Tığım arkadaşlar 18'lik. Bakın 0,7 milimetre. 19 olur, 20 olur, 21 olur. O sizin alıştığınız, hani elinizin alıştığı bir tığ olabilir arkadaşlar. Şöyle ben bundan örüyorum. Şimdi nasıl ipimizi boncuğumuzu nasıl aktaracağız onu gösteriyorum. Şimdi bu dizili olan ipi alıyorum. Aktaracağım ipe bağlıyorum şöyle. Bu şekilde. Bunun birkaç yolu var ama ben böyle yapıyorum. Şuradan bağladım. Bakın. Bunu böyle bağlıyorum. Tek kat. Getiriyorum bunları. Bu şekilde karşıya aktarıyorum. Böyle. Bu şekilde aktarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Yani tek tek uğraşmanıza gerek yok. Evet. Şimdi bunu da gösterdikten sonra
nasıl başlıyorum ve nasıl örüyorum onu yapalım. Eklemeyi arkadaşlar bütün yapacaksak, araya da herhangi bir malzeme kullanmayacaksak başlarken çok iyi başlamamız gerekiyor. Onu öğreteceğim size. Bakın burada mesela başlangıçları neresi, ek yeri neresi bulamazsınız. Çünkü başlarken ve biterken yapmamız gereken bir takım kurallar var. Onları öğreteceğim size ve siz de aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi burada da öyle. Bakın bunu ben ördüm ama sonrasında hani size de başlayacağım ve bitim yerinde ve kapamayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Önce bir başlamayı görelim. Bu dokuzlu arkadaşlar. 7 tane boncuk var. 2 tane de boşta ilmeğimiz var. Arada gidiyor. Şimdi biz de aynı şekilde gördüğünüz gibi oldukça da dönüşler hızlı. Hani bunu nasıl verebiliriz? Bakın oldukça sık dönüşler. Onu nasıl yapıyoruz örerek? Onu da öğrenmiş olacaksınız. Bu tamamen örme tekniği ile ilgili. Şimdi başlayalım. Şöyle akıllı halka dediğimiz halkayı yapıyoruz. Şuradan giriyorum. Şöyle önce buraya bir ilmek alıyorum. Şimdi bunu da sayıyoruz arkadaşlar. 9 ilmek alacağız ya, bunu da sayıyoruz. Bunu bir dedik. Şimdi daha kolay yapabilmem için bunu çıkartıyorum elimden. Şöyle. Buradan bir demiştik ona. 2. Şöyle. 3. 4. 5. 6. 7. 8 ve 9. Bu şekilde ilmeklerimizi sıraladık. Sonra geliyoruz şunu bakın şöyle yuvarlak çekip birleştiriyorum. Şöyle. Çok hızlı çekmeyin. Dursun burada. Çok hızlı çekmeyin. Hani çok sert olmasın yani burası. Şöyle birleştirdim. Sonra devam ediyorum. 9 tane aldık. Şimdi arkadaşlar buraya boncukla devam ediyorum. 7 tane boncuk öreceğim. Şimdi birleştirirken burayı şu ilk girdiğime sabitlediğim ip vardı ya, ona giriyorum. Bakın şöyle. Şu ilk girdiğim sabitlediğim ip. Düzgün başlarsak kapatmamız da düzgün olur. Evet, şimdi çekiyorum. İkinci seferde çıkıyorum. Şimdi başlarken arkadaşlar şu iki, bakın şöyle baktığımızda ilmeğin 2 tane ipi var üstünde. O 2 ipten birden giriyorum. Şöyle. İlk başlarken öyle yapıyorum. Şu. 2 ipten birden giriyorum. 2 boncuğum. Şimdi tekrar geliyorum. Bakın 2 ipten birden giriyorum. Şu. Çekiyorum. Tekrar
Bakın 2 ipten birden şu. Önemli, başlarken bunu böyle yapın ki eklerken daha kolay ekleyeceğiz. Şimdi tekrar son boncuk, bu 7. Gene de sayalım. 2, 4, 6, 7. 7 boncuk. Şimdi 2 tane boş örüyorum. Bakın şurada zaten bir boncuk almıyorum. Tekrar şurada bakın. Boş örüyorum. 2 tane boş. Bundan sonra örerken arkadaşlar, hani 2 ipe giriyorduk ya, aslında yine 2 ipe giriyoruz ama birinde boncuk var az. Yani normal şartlarda öyle düşünün. Bir şu önündeki, bakın şu önündeki ip. İkincisi de bu. Hani demin ilk başlarken 2 tane görüyorduk ya, aslında bunlar o aynı ama birinde boncuk var. Ve boncuğu sola yatırıyorum. Bakın şimdi boncuğu görme, yine 2 ipe girmiş oluyoruz. Bu şekilde ördüğümüzde daha keskin dönüşler oluyor. Tek ipe girebilir miyiz? Sadece buna girebilir miyiz? Evet, girersiniz ama daha kısa, yani dönüşleri daha belirli belirsiz olur. Bu şekilde giriyorum ben. Evet, şöyle. Şimdi örmeye devam ediyorum. Bakın gene geldim şimdi ikinci boncuğa. Önünde bir ip var şu ve ikinci boncuk. Bunu yine sola yatırıyorum. Gene ilk başlıyormuşuz gibi düşünün. 2 tane ip var üstünde tığımın. Bunu düşünmezseniz böyle 2 tane ip var. Hemen önünde bakın boşta duruyor. Onu alıyorum. Boncuğa giriyorum ve sola yatırıyorum. Şöyle. İki seferde çıkıyoruz. Bakın şu. Yine geldi. Tekrar. Şimdi boncuksuz yere geldik. Geliyorum.
şöyle bakacağız. 2 ipten birden çıkmış olmam gerekiyor. Bakın iyice bakın. Şimdi normalde boncuk koysaydık şu dalda arkadaşlar boncuk olacaktı. Ama boncuğumuz yok. Burayı sade örüyoruz iple. Boncuksuz yürüyoruz. Tekrar 2 taneyi bu şekilde örüyoruz. Siz bunu 3 de örebilirsiniz. O zaman daha çukur olur örgünüz. Daha kalın bir zincir yerleştirebilirsiniz. Evet, şimdi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Geldim, boncukludayım. Şu. Yatırıyorum. Bakın. Ve emin olun, hiç öremeyenler, yani sadece tığ kullanabiliyorsanız arkadaşlar bunu öreceksiniz. Beni takip ederek örebileceksiniz. Bu nedenle ipinizi ve tığınızı doğru seçmeniz yeterli. Birkaç katlı ipleri seçtiğinizde örmeniz zor olacaktır. O nedenle dantel iplerini tercih etmenizi öneririm. Evet, şimdi örmeye devam ediyorum. Bakın çok kolay. Ben hiç zorlanmıyorum yani örerken. Evet. Şimdi geldik boncuksuz bölüme. Yine şöyle bakın 2 ip. Burayı boncuk takmadan örüyoruz. 1 2 seferde çıkıyoruz. Şu yine 2 ilmekli burası. Yani 2 tane sıra boncuksuz örülüyor. Evet. Şimdi tekrar geldik, böyle devam ediyoruz. Ve burada arkadaşlar atlamanız mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi hani boncuk atlamanız mümkün değil. Çünkü şuraları takip ederek gidiyoruz. Geldik boş bölüme.
Gene şöyle yapıyorum. Bir ve ikinci de kapatıyorum. Tekrar şu, iki. Sonra boncuklu bölüme geçiyoruz. Boncukları sola yatırıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bileğinizin kalınlığı kadar örüyoruz bunu. Yani benim burada yaptığım gibi. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz ve zinciri nasıl dikeceğiz onu öğreteceğim size. Şimdi arkadaşlar, eklemeyi nasıl yapacağız ona başlayalım. Buradan en son bu şekilde bitti. Şöyle çekiyorum ben bunu. Hiçbir şekilde kabarıklık olmaması gerekiyor. Bunu böyle bir çekiyorum şuradan ve bir iğne yardımıyla bunu içine alacağım. Bunu bir iğne yardımıyla şöyle şuradan bir yerden geçeceğim. İçeri çekiyorum bunu. Şöyle. Burada dursun bu. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Bunu da böyle kaybettim. Şimdi bunu ben arkadaşlar misinayla birleştiriyorum. Şöyle misinayla birleştireceğim. Bu boş ördüğümüz bölümleri üst üste getireceğiz. Boncuklu bölümleri üst üste getireceğiz. Bu şekilde. Bir birler, iki ikiler birleşerek gidecek. Arkadaşlar ekleme yaparken bunu içeriden dışarı doğru, bunu da dışarıdan içeri doğru dikerek gidiyorum. Bu şekilde böyle tutuyorum. Şuradan nasıl örüyorsam devam ediyorum oradan. Şöyle. Bunu aldım. Geliyorum buraya. Bunu da önce boncuğu alıyorum. Şöyle. Ve önündeki ilmeğe giriyorum şöyle. Bu yana çeviriyorum. Şu. Yavaş yavaş böyle çevirerek gideceğim. Gene bunu örermiş gibi. Bunu da ikinci, bakın bunu bu sefer buradan dışarıdan giriyorum. Şu şöyle buradan bunun ipi ve önündeki ilmekten giriyorum şöyle. Çekelim. Evet, şöyle çeviriyorum. Üçüncü boncuktayım. Şimdi buradan gene şöyle giriyorum. Şu.
örermiş gibi bu tarafı ördüğümüz yerde, burası da başlangıç yeriydi. Şimdi geliyorum yine. Bakın, atlamamız gerekiyor. 1 2 3 dördüncü boncuk. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın ne yapıyorum şimdi? Bu buradan çıktı. Burada. Şu. Şöyle giriyorum. Önündeki. Şimdi karşı taraf. Buradaki son boncuk. Geliyorum. Bu ve önündeki ilmek. Evet. Şimdi boş ördüğümüzü birleştireceğiz. Nasıl yapıyorduk? Şuradan bakın, şu 2 tane ilmeğimiz vardı. Şu. Önce ona giriyorum. Sonra buradaki ilk şu boş olan, ona giriyorum. Bunu dışarıdan, öbürlerini içeriden giriyorum. Bakın, bu dışarıdan girdim. Şimdi bunu içeriden giriyorum. Şu. Bak, içeriden girdim. Şimdi bunu dışarıdan gireceğim içeri. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi eklemiş olduk bunu. Böylece eklemiş olduk. Bunu yan yana getirdim. Zaten geldi. Şöyle. Buradan geçelim. Çok kasmadan. Şöyle yanına geleyim. Bundan sonra kasmayalım arkadaşlar. Ve bunları birbirine bağlayacağım. İki ucu bağlayalım. Önce keselim bunları.
Şöyle yapalım. Bunu ikisini bir böyle düğüm yapıyorum. Çekip şöyle içine yerleştirdim. Bu ipleri lazım olur diye saklamıştık ama şimdi bunları kesebiliriz. Evet. Bu zaten yerleşecektir arkadaşlar kendi yerine. Bakın artık yerleşti. Tekrar iğnemizi geçirelim iki ucu da. Şöyle ve bunun içinden şöyle bir kez daha geçelim. Şöyle içinden geçelim. Düğüm çünkü kaybedelim. Orada düğüm yaptık. Evet. Bir kez daha böyle yürüyelim. Evet. Şimdi bunları keselim burada. Böylece ekleme işimizi yaptık. Evet. Şimdi arkadaşlar eklemeyi de yaptıktan sonra gelelim zinciri nasıl dikeceğiz ona bakalım. Arkadaşlar zincir kristal bulamazsanız bunu önermiştim videonun başında. İsterseniz yine dediğim gibi böyle bunu tutturabilirsiniz. Yani bu şekilde bunu tutturabilirsiniz böyle. Veya başka bir malzeme veya deri, yani artık o size kalmış, yaratıcılığınıza kalmış. Benim önerim bu. Evet, şimdi bunu dikeceğiz ve yine misina ile dikeceğiz gözükmemesi için. Başlayalım arkadaşlar. Misina ile dikiyorum. Evet, bunu böyle tırnağımla tutuyorum ve bunu buraya sabitleyeceğim. Evet, bunu böylece sabitledim. Şimdi atlaya atlaya tutturarak bunu getirdim. Şöyle koydum yine aynı yerinden. İlerliyorum. Şuradan çıkacağım. Şöyle çıkıyorum. Şu. Ve getiriyorum yine. Bu nereye denk gelmişse oradan giriyorum. Şu böyle. Bakın. Buraya. İlerliyoruz. Şimdi buraya. Dikkat edin tırnaklarına takılmasın. Şurada taşları tutan tırnaklar var. Onlara takılmasın. Böyle dikiyorum.
ilerliyorum. Bakın hep sadece o boş örmüş olduğumuz 2 ilmek üzerinde çalışıyorum. Çeviriyorum. Böyle çevire çevire. Evet arkadaşlar, sistem böyle gidiyor. Aynen bu şekilde ben hepsini dikeyim, sonra bitiririm. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar diktim. Sonuna geldiğimde bakıyorum, böyle şu şekilde tutuyorum ve hangisini kesmem gerektiğine karar veriyorum. Nereden? Evet, şu ben kesersem, bakın şöyle bakıyorum. Evet, siyah kristalden şuradan kesiyorum. Bu şekilde. Ve bunu şimdi dikmeye devam ediyorum sonuna kadar. Burada yapmamız gereken bu iki ucu yapıştırabilirsiniz ama e, zamanla o çıkabilir. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi hani dedim diye tırnaklara takmayalım diye. Burada getiriyorum arkadaşlar, bunu şöyle tırnağına takıyorum bisinayı. Şu şekilde tırnağa takıyorum. Bu taraftaki. Şöyle burada şöyle bir tırnağına takıyorum ve buradan giriyorum. Düz dursun diye. Şöyle giriyorum buradan. Düz durdu şimdi. Şimdi diğerine yapıyorum. Böyle bu ucu da var. İsterseniz oradan da yapabilirsiniz. Şimdi önce şuradan giriyorum. Şöyle. Bu tarafa geçersem daha iyi olacak. Şuradan. Bunu da bu tırnağa geçiriyorum. Bakın şuradaki şöyle bu tırnağa. Tırnağa geçirdim. Bunu da dikiyorum buraya. Böyle çektim. Evet. Şimdi iki ucu bağlamadan önce bir kez daha geçeyim. Sıkı olsun. Bunu ikisini yan yana getirdim. Şöyle bağlıyorum.
ve dibine yerleştirdim. Böyle. Ve gene içine gireceğim. Düğümü bilekliğin içinde kaybedeceğim. Şöyle herhangi bir yerinden şöyle girelim. Düğümü içeri aldım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları buradan keselim. Bunu da keselim. Ve bunları yakalım. Evet. Şöyle düzeltelim artık. Şu şekilde. Böylece tamamladık bilekliğimizi. 2 tane daha yapmıştık. Böyle. Evet. Değişik, şık bir bileklik. Biliyorsunuz bunu yapıyorlar. Üzerinde örüyorlar. O oldukça zor. Böyle bir yöntem buldum ben. Sizinle de paylaşmak istedim. Daha sonraki zamanlarda daha kalın ve farklı boncuklar dikerek değişik bileklik ya da kolye biçiminde öreceğiz arkadaşlar. Evet, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Moza Tasarım'da kalın, hoşça kalın.